Gece olduğunda dünya sessizleşiyor sanıyoruz. Ama belki de tam o sırada, insanlığın hiç görmediği bir yerde milyonlarca varlık durmadan çalışıyor. Devasa bir demir duvarı kazıyorlar. Her darbede biraz daha yaklaşıyorlar. Her gün güneş ışığını görecek kadar umutlanıyorlar ama sabah olduğunda karşılarında yine aynı kusursuz seti buluyorlar. Çünkü mühür halen açılmış değil. Düşünsene. Uyduların gökyüzünü örümcek ağı gibi sardığı, yerin altının bile radarlarla tarandığı bir çağda. Binlerce tonluk demir ve bakırdan oluşan devasa bir yapı nasıl olur da halen bulunamaz? Daha da garibi şu. Binlerce yıl önce yaşayan bir insan topluluğu, bugün modern mühendisliğin bile açıklamakta zorlandığı bir alaşımı nasıl üretebildi? Ve en korkutucu soru. Ya Yecüc ve Mecüc sadece eski bir efsane değilse? Ya şu an gerçekten bir yerde bekliyorlarsa? Bugün birlikte insanlık tarihinin en ürpertici sırlarından birinin peşine düşeceğiz. Kur'an'da anlatılan, kıyamet yaklaşana kadar insanlığı koruyacağı bildirilen o büyük mühür. Zülkarneyn Seddi. Hazırsanız şimdi, tarihin karanlık dehlizlerine doğru iniyoruz. Her şey Mekke'de başladı. Dar sokaklarda yayılan sessiz ama tehlikeli bir plan vardı. Müşrikler, Peygamber Efendimiz'i zor durumda bırakmak için Yahudi alimlerine danışmıştı. Ve sonunda cevaplanması imkansız görünen 3 soru hazırladılar. Ruh nedir? Ashab-ı Kehf'in sırrı neydi? Ve doğudan batıya hükmeden o gizemli hükümdar kimdi? İşte tam o anda Cebrail aleyhisselam vahiy ile geldi. Ve sadece bir kralın hikayesi değil. İnsanlığın kaderini değiştirecek büyük bir muhafızın kıssası anlatıldı. Kur'an ona Zülkarneyn dedi. Bu isim, iki boynuz sahibi anlamına gelir. Ama alimler bunun fiziksel bir özellikten çok, dünyanın doğusuna ve batısına hükmeden büyük bir otoriteyi temsil ettiğini söyler. Peki kimdi bu adam? Yıllarca Büyük İskender olduğu düşünüldü. Ama ortada büyük bir çelişki vardı. İskender putperestti. Zülkarneyn ise Allah'a teslim olmuş bir kuldu. Bazı araştırmacılar onun Pers hükümdarı Büyük Kiros olduğunu savunuyor. Bazıları ise Hazreti İbrahim döneminde yaşamış Yemenli büyük bir hükümdar olduğunu söylüyor. Kim olduğu halen tartışılıyor. Ama herkesin birleştiği tek bir nokta var. O sıradan biri değildi. Kur'an'da onun için kendisine her türlü imkanın verildiği kişi ifadesi kullanılır. Yani bilgiye, güce, teknolojiye ve hikmete sahipti. Önce batıya gitti. Kur'an'ın anlattığına göre güneşi kara ve balçıklı bir suyun içinde batıyor gibi gördü. Bugün bazı araştırmacılar bunun Atlas Okyanusu kıyılarını tarif ettiğini düşünüyor. Sonra doğuya yöneldi. Öyle bir kavimle karşılaştı ki güneşten korunacak hiçbir şeyleri yoktu. Ve dikkat et! Zülkarneyn onları değiştirmeye çalışmadı. Onların düzenini bozmadı. Çünkü onun amacı hükmetmek değil, adaleti sağlamaktı. Ama asıl korkunç olay kuzeydeydi. İki büyük dağın arasında yaşayan bir topluluk vardı. Korku içinde yaşıyorlardı. Çünkü dağların ötesinde bir şey vardı. Yecüc ve Mecüc. Bu isim tarih boyunca hep kaosta anıldı. Hadislerde onların sayısının inanılmaz derecede fazla olduğu anlatılır. Geçtikleri yerleri talan eder, önlerine çıkan her şeyi tüketirlerdi. Bazı rivayetlerde kısa boylu ve aşırı çevik oldukları söylenir. Bazılarında ise geniş yüzlü, küçük gözlü ve korkutucu bir görünüme sahip oldukları anlatılır.
Ama onları asıl korkunç yapan şey görünüşleri değildi. Onlar durdurulamıyordu. İşte o halk Zülkarneyn'e yalvardı. Bizimle onların arasına bir set yap. Ve tarihin en gizemli mühendislik projesi başladı. Devasa demir kütleleri dağların arasına taşındı. Sonra ateşler yakıldı. Demir kor haline gelince üzerine erimiş bakır döküldü. Bir düşün. Bugün bile paslanmaz alaşımlar modern teknolojiyle üretiliyor. Ama binlerce yıl önce yapılan bu setin halen ayakta olduğu söyleniyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Bazı alimler bunun sadece fiziksel bir mühendislik değil, ilahi destekle tamamlanmış bir mucize olduğunu söyler. Ve en ilginç kısmı şu. Kur'an'a göre Yecüc ve Mecüc bu seti aşamıyor. Her gün kazıyorlar. Tam çıkacakları sırada bırakıyorlar. Ama inşallah demedikleri için ertesi gün geldiklerinde set eski haline dönmüş oluyor. Ta ki o güne kadar. Liderleri bir gün, yarın inşallah deleceğiz diyecek. Ve mühür açılacak. İşte insanlığın korktuğu büyük günde böyle başlayacak. Peki bu set bugün nerede? İşte gizemin en derin kısmı burada başlıyor. Bazı araştırmacılar Kafkas Dağları'nı işaret ediyor. Özellikle Gürcistan ile Rusya arasındaki Daryal geçidini. Çünkü orası tarih boyunca Demir Kapı olarak anıldı. Bazıları ise Hazar Denizi kıyısındaki Derbent surlarının Zülkarneyn'le bağlantılı olduğunu düşünüyor. Ama daha çarpıcı teoriler de var. Kimileri bu setin artık tamamen dağın içine gömüldüğünü söylüyor. Yani bugün baktığımız bir dağ aslında devasa bir metal duvar olabilir. Bazıları ise Allah'ın o bölgeyi insan algısına kapattığını düşünüyor. Bir çeşit ilahi kamuflaj. Düşünsene. Belki de uyduların sürekli kör kaldığı, Google Earth'te sansürlenen o bölgelerin altında insanlığın sonunu geciktiren bir mühür yatıyor. Belki kutupların altında. Belki ulaşılmaz sıra dağların arasında. Belki de şu an haritalarda bile olmayan bir yerde. Ve en ürpertici gerçek şu olabilir. Biz o seti bulamadık diye onun olmadığı anlamına gelmez. Zülkarneyn Seddi bize sadece geçmişi anlatmıyor. Aslında bugünü de anlatıyor. Çünkü her çağın bir Yecüc ve Mecüc'ü vardır. Bozgunculuk, fitne, kaos, zulüm. Ve her çağın insanı kendi setini kurmak zorundadır. İmanla, bilgiyle, sabırla. Belki de bu yüzden bu kıssa halen bu kadar canlı. Çünkü insanlık o büyük güne her geçen gün biraz daha yaklaşıyor olabilir. Peki sen ne düşünüyorsun? Zülkarneyn Seddi gerçekten var mı? Yoksa bu anlatılanlar sadece sembolik bir kıssa mı? Belki de gerçek, ikisinin tam ortasındadır. Teorilerini mutlaka yorumlara yaz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü burada sadece tarih konuşmuyoruz. Burada saklanan gerçeklerin peşine düşüyoruz. Unutma. Bazı sırlar unutulmaz. Sadece zamanı gelince ortaya çıkar. Bir sonraki gizemli dosyada görüşmek üzere. Hoşça kalın.